Herkese Nice'den merhabalar. Belim pert, bacaklarım pert ama maalesef yılmıyoruz. Evet, şimdi Nice'deki ilk akşamımızdayız. Biz buraya akşam saatleri vardığımız için maalesef bugün sadece akşam vakit geçirebileceğiz burada. O yüzden şimdi bir restorana gidiyoruz. Daha önce kaydettiğim bir restorandı. Google Maps puanları da çok güzel gözüküyordu. Yorumlar da gayet güzeldi. Şimdi orayı denemeye gidelim dedim. Böyle bir akşam geçirelim istedik. Evet, şimdi yemek yediğimiz yerden çıktık. Ben de gittiğimiz yer hakkında biraz fikrimi belirteyim istedim. Yani çok güzeldi aslında yediklerimiz. Zaten görsellerini de görmüşsünüzdür. Çok güzeldi ama porsiyonlar inanılmaz büyüktü. Yani bizim için bilmiyorum, belki biz az yiyoruzdur ama tek kişi için bence bir tabak bayağı büyüktü. Onu baştan belirteyim, yani bize büyük geldi ama gerçekten lezzetliydi. Yorumların güzel olduğu kadar var. Biz çok beğendik. Yani bir İtalyan restoranı olarak kesinlikle tercih edebilirsiniz bence. Fiyatlar da mesela benim yediğim 18 euroydu. Eşimin yediği o deniz ürünlü olan spagetti de 23 euroydu. İşte şaraplar 7 euro, 8 euro kadeh olarak alırsanız, yani bu bantta gidiyor. Tercihinize göre seçebilirsiniz. Bakın şimdi burada karnaval vardı. Bugün böyle ışıklı bir şov vardı. Biz tabii geç geldiğimiz için maalesef onu kaçırdık. Bilet alıp giriyorsunuz. Burada tam karnaval zamanı. O yüzden zaten bu tarihlere denk getirmek istedik. Şu anda da bitmiş hali biraz. Herkes dağılmış ama yarın çok daha farklı bir karnavala götüreceğim sizi. Herkese Nice'den merhabalar. Biz küçük bir tatil için Nice'e geldik. Bugün de ilk tam günümüz. Aslında dün akşam gelmiştik ama akşam saati olduğu için çok fazla bir şey yapamadık. Sadece bir yemek yiyebildik. Bugün ilk tam günümüz olduğu için sabahtan yola çıktık ve bugün çok güzel bir festivale de gideceğiz bu arada. Onu da göstereceğim sizlere. Yine kaydettiğimiz birkaç yer var. Onlara da gideceğiz. Yani çok kısa günümüz var. Bugün ve yarın tam günümüz maalesef. Sonra dönüyoruz. O yüzden bu 2 günde neler yapabiliriz? İşte en fazla nerelere gidebiliriz? Birazcık size onları göstermeye çalışacağım. Şimdi otelimizden çıktık. Otelimizin yeri gerçekten çok merkezi. Onu da gösteririm. Bakın şu karşıdaki mangonun hemen yanında ve direkt buraya çıkıyorsunuz yani. 50 metre falan var. Şu karşıdan da bakın şimdi tramvay geliyor. Böyle 2 yönlü buradan tramvay yolu var. İşte Nice'in İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Yani çok işlek bir caddesi. Biraz şöyle geçeyim. Böyle sağlı sollu mağazaların olduğu bir cadde. Şimdi biz de buradan gitmek istediğimiz diğer yerlere doğru gidiyoruz.
şimdi Kors Salea diye bir çiçek pazarına geldik. Burası sadece 1'e kadar açık. O yüzden gündüzden gelip burayı gezmenizi, sonra başka yerlere gitmenizi öneririm. Şimdi biz de biraz buraya geziyoruz ama bakın ne kadar kalabalık. Şu an hafta içi ama yine bayağı bir kalabalık. Tabii festival zamanı olduğu için belki farklı şehirlerden gelen, ülkelerden gelen de bir sürü insan var. Biraz insanların önüne kamerayı çıkardım ama yapacak bir şey yok. Çok güzel kokular var gerçekten. Şimdi biz de burada birazcık turladıktan sonra festival alanına geçeceğiz. Bakın şöyle kaktüsler var burada. 40 euro. Çok güzel ama. Yani gerçekten böyle bir güzel bir bahçeniz, balkonunuz olsa kesinlikle alırsınız. Bayağı güzel. Bu kadar büyüklerini de böyle her yerde görmedim. Gerçekten burada gördüm yani. Bakın çok güzel. Bayağı beğendim. Keşke alıp götürebilsek ama maalesef çok zor. Burada yaşasaydık çok iyi olurdu. Ama maalesef bunlara veda ediyoruz şu anda. İşte bakın bu pazarda böyle sebze, meyve, bu tarz ürünler de satılıyor. Ben başta sadece böyle çiçekler, o tarz şeyler, işte saksılar falan mı satılıyor gibi düşünmüştüm ama böyle meyve sebze de bulabileceğiniz bir pazar. Şuradan da çektiğim zaman fiyatları birazcık görebilirsiniz belki. Evet, şimdi o pazardaki turumuzu tamamladık ve festival alanının sırasına girdik. Şimdi size sırayı göstermek istiyorum. Daha 2.30'da, şu an saat 1.30'a yaklaşıyor ve şöyle bir sıra var. Böyle bir sıraya girdik şu anda. Bakalım, herhalde bir saate bu sıra biter diye düşünüyoruz. Yani bayağı fazla bir sıra gerçekten. Bu kadar sıra olacağını tahmin etmemiştik çünkü daha 1.5 saat var. Ama gerçekten bayağı fazla bir sıra oluyormuş yani. Önceden girip beklemeniz gerekiyor. Zaten şehir de çok kalabalık bu festivalden dolayı. Biz biletlerimizi online'dan aldık bu arada. Ben kendi official web sitesinden aldım. Ama belki bilet gişesinden alsanız da fark etmiyor. Çünkü biz sorduk. Burada sıraya girmeniz gerekiyor dediler. O yüzden her iki kanaldan da alınabilir. Şimdi bekleyeceğiz mecburen bu sırayı. Bir saat herhalde sürer diye düşünüyorum. Çünkü bayağı uzakta giriş yeri. Bekleyeceğiz ama ondan sonra gireceğiz. Güzel manzaralar göreceğimizi düşünüyorum. Yani buraya gelmişken bu festivali de kaçırmak istemedik. O yüzden size çok güzel şeyler göstereceğime inanıyorum. Evet, şimdi festival alanına girdik ama yani şu kalabalığa bakar mısınız? İşte insanlar şu demirlerin önünde hemen kendilerine yer tutmuşlar. Çünkü buradan bir geçit izleyeceğiz. O yüzden en önde olmak, izlemek ve çekim açısından çok büyük avantaj tabii. Ama biz şu an yer bulamadık oralarda. Artık insanlar 3 saat önce mi geldiler? Yani 2 saat önce, kaç saat önce geldiler anlamadım ama her yeri kapmışlar.
Biz de şimdi bir yer bulmaya çalışacağız oralarda. Ama size şöyle biraz kalabalığı göstermeye çalışayım. Şurada da biraz DJ'in sesi geliyor ama umarım sesim çıkıyordur. Şimdi bakın yani kalabalığı biraz daha göstereyim. Şu üst taraflarda oturma yerleri var ama onların fiyatları çok daha yüksekti. Bir de yer yoktu ben internetten alırken. Ama şu an yer var gibi gözüküyor. Niye yer yok diye göstermişler bilmiyorum ama bayağı yer var yani. Neyse işte şimdi böyle gidiyoruz, ilerliyoruz ve yer bulmaya çalışıyoruz. Bakalım umarım bulabiliriz. Ben de size güzel şeyler çekebilirim. Bakın insanların ellerinde şöyle çiçeklerden göreceksiniz. Bunları o gelen arabalardan atıyorlar ve bazı insanlar bildiğin yani tomar tomar toplamış. Demeti geçmiş artık. Bakın şurada birinin elinde var öyle. Gerçekten nasıl o kadar topladılar anlayamadım. Ama hemen hemen herkeste var yani. Sonunda festival alanından çıktık ama yani gerçekten mahvolduk. Çünkü ayakta durulan yerden bilet almıştım. Ben oturulan yerler tükenmişti. Ama ayakta bir de işte insanlar zaten ön tarafları tutmuşlar. Arka taraflarda çekmeye çalışmak gerçekten çok zordu. Yani şu an belim pert, bacaklarım pert. Ama maalesef yılmıyoruz. Çünkü burada çok kısa günümüz var. O yüzden gitmek istediğimiz bir yer daha var. Oraya gideceğiz. Oradan sonra dinleneceğiz. Böyle Nice'i tepeden görebileceğiniz çok güzel manzarası olan bir yere gidiyoruz şimdi. Ve yine sahil tarafından ilerliyoruz. Gerçekten çok yoruldum ama yapacak bir şey yok. Bu arada bu festival zamanları o meydanı, Masena Meydanı diye bir meydan var. Orayı tamamen kapatıyorlar. Yani birazcık ulaşım sıkıntı oluyor bu dönemlerde. Ama tabii ki yani yılda bir kere olan bir şey olduğu için gerçekten gelip görme şansınız olursa ben tavsiye ederim. Farklı farklı günlerde var zaten bu. Tek bir günde de değil bu festival. O yüzden eğer uygun bir zamanınız olursa seneye bir gelip bence görmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel, eğlenceli. Herkes çok mutlu bir şekilde festival havasına giriyor. Çok da güzel geçiyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bence gelmelisiniz. Şimdi Nice'in meşhur ikonik mavi sandalye heykelinin oraya geldik. Bu mavi sandalyelerden zaten sahil boyunca görebilirsiniz. Burada da çok meşhur bir heykeli var. Buraya gelirseniz bunun önünde bir fotoğraf çektirip gidebilirsiniz. Visst Tage?
Bakın şimdi tepeye asansörle çıkacağız. Asansör için de böyle bir sırada bekliyorsunuz. Zaten orada oklar var. O şekilde asansöre gidebiliyorsunuz ya da merdivenle yukarı çıkabiliyorsunuz. Tercih sizin. Evet, bakın şu karşıda görmüş olduğunuz asansörle geldik biz. Buradan çıkıyorsunuz ve şurada merdivenler var. Bir de şu tarafta bir yokuş var. Şimdi bakacağız hangi taraftan çıkıp bizim istediğimiz manzaraya gidebiliyoruz diye. İşte bu dediğim asansör. Evet, işte o meşhur manzara noktasına geldik. Buranın adını ben aşağıya yazarım çünkü şu an hatırlayamıyorum. Bir de telaffuzdan kaynaklı farklı bir şey de söylemek istemiyorum. Aşağıya yazarım konum olarak. Siz de oraya göre gelebilirsiniz. Ama şu aşağıda gördüğünüz sahil boyunca yürüyorsunuz. Oranın en ucunda zaten neredeyse. O yüzden çok rahat bir şekilde de ulaşabilirsiniz. Böyle bir manzaraya bakabilirsiniz. Şimdi bir yere geldik ve burada çok meşhur olan böyle krep gözleme gibi bir yiyecek var. Onu aldık. Adı Soka. Özellikle Nice'de çok meşhur. Yani kökeni buraya dayanıyor. Biz de şimdi deneyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Bakalım güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun servisinin özelliği de bol karabiberle servis edilmesi. O yüzden şöyle bir karabiber verdiler. Şimdi bunu dökeceğiz üstüne. Bunun içinde de bu arada nohut unu, zeytinyağı, su ve tuz var. Yani bu kadar sadece. Başka ekstra bir şey yok. Şimdi biz bunu bir deneyelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi biraz yedikten sonra da yorumumu yapayım istedim. Bu arada bunun bir porsiyonu 5 euro. Zaten böyle atıştırmalık gibi alabilirsiniz. Böyle 2 kişi şöyle bir atıştırmalık yiyip sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Yani tadı güzel ama yani çok ekstra bir lezzet bana vermedi açıkçası. Biraz da tuzlu geldi bana. Ben çok tuzlu yemeye alışık olmadığım için. Ama güzel tabii ki, buraya gelmişken bu geleneksel tatları yemek lazım. O yüzden böyle siz de herhangi bir yerden alıp deneyebilirsiniz. Çok fazla yerde satılıyor zaten. Yemek yemek için bir restorana geldik. Burası buranın en meşhur restoranlarından biri. Ben de internetten öncesinde rezervasyon yaptırdım. Yani size de gelecekseniz rezervasyon yaptırmanızı öneririm. Ben böyle bir et söyledim. Bunun pişme derecesini onlar size soruyorlar. İstediğinize göre ayarlatabilirsiniz. Eşim de pirzola söyledi. Bir de böyle her bir yemeğin yanına bir şey seçme hakkı veriyorlar. Mesela biz patates kızartmasıyla kuşkonmaz seçtik. Farklı seçenekler de var. Onları da seçebilirsiniz. Yani fiyatlar için çok makul seviyelerde diyemeyeceğim maalesef. Fiyatlar birazcık yüksek. Ama işte bu tarz restoranlarda birazcık böyle oluyor. Ama lezzetlerine güveniyoruz. Yani iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım, umarım yorumlar kadar gerçekten güzeldir ve biz de memnun kalırız. Şimdi deniyoruz. Yemeklerimizi bitirdik. Yani şöyle, fiyatlar dediğim gibi yüksek ve yediğimiz hani etler böyle inanılmaz lezzetli diyemeyeceğim yani o fiyata göre kıyaslarsak. Mesela işte bir tanesi işte 34 euro, 26 euro, yani böyle et yemek isterseniz 30 euro bandında ilerliyor bu fiyatlar. Yani mükemmel bir lezzet değil ama güzeldi. Yani kesinlikle kötü diyemem, gerçekten güzeldi. Yanında gelenler de güzeldi, sosları da güzeldi.
Eğer hani bu fiyatlar size uygunsa denenebilir bence. Farklı yemekler de var tabii ki. Ya biz bunları tercih etmiştik ama yani ben kötü diyemeyeceğim. Bir de sonrasında biz bir tatlı aldık, krem brûlée. O da çok güzeldi. O gerçekten güzeldi. Onu denemenizi tavsiye ederim. Yani böyle buraya gelmek isterseniz dediğim gibi mutlaka önden rezervasyon yaptırın. Yoksa dışarıda sırada beklemek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi dışarıda bulunan menüsünü de çekmek istedim sizler için. Bakın fiyatlar şu şekilde. Burada Fransızca yazıyor ama fiyatlar açısından bir fikir olur diye çekmek istedim. Şöyle genelde fiyat skalası bu şekilde. Evet, şimdi biz festivalden dolayı gündüz kapalı olan Masena Meydanı'na geldik. Burası festivallerden dolayı gündüzleri kapalı. O yüzden size burayı gösteremedim. Bakın hatta şöyle tribünleri göstereyim size. Şöyle kocaman bir meydan burası ama buraya gündüz festival olduğu için giremiyorsunuz. Dün akşam da festival vardı, o yüzden girilemiyordu. Şu karşıda görmüş olduğunuz çeşme de buranın çok meşhur simgelerinden biri. Tam ortasındaki heykel Apollo'nun heykeli. Şöyle biraz yaklaşayım size. Bakın şu şekilde etrafında da heykeller bulunuyor. Böyle bakın kocaman heykeller var. Bu festival zamanı gerçekten burası çok güzel oluyor. Eğer fırsatınız olursa gelmenizi tavsiye ederim. Buranın en meşhur meydanı yani burası. Masena Meydanı. Festivaller olmayınca bu şekilde. Biz bugün Cannes ve ardından Antibes'e gitmek için şu anda tren garına geldik. Kısıtlı vaktiniz varsa, çok fazla vaktiniz yoksa yarım gün Cannes, diğer yarısında da Antibes'e ayırabilirsiniz. Küçük dükkanlar var, kafeler var. Biz de birazcık o ara sokakları keşfediyoruz aslında.